Yalı Çapkını'nın yayınlandığından bugüne kadar sanırım en gergin bölümünü izledik. Ancak bölümde şiddet sahneleri ne kadar rahatsız olsa da açık ara en heyecanlı bölümlerden biriydi. Peki Seyran Ferit'le Yalı'ya dönecek mi? Ferit Seyran'ı Kazım Ağa'nın yanından almaya çalıştı ancak Kazım Ağa tabii ki Zerrin'in dolduruşlarından sonra böyle bir şeye izin vermedi. Yani Zerrin Kazım Ağa'yı nafakayla kandırmış olmasaydı Kazım Ağa Ferit'in Seyran'ı götürmesine aslında hiçbir şey diyemeyecekti. Yine de bu sahnede daha da önemli olan bir şey var. Hatırlarsınız ki Ferit dedesi Halis Ağa'dan tokat yediğinde bile oldukça fazla zoruna gitmişti ve New York'a dönme kararı almıştı. Ancak Seyran havalimanına giderek bu duruma engel oldu. Bu bölümde ise Ferit Kazım Ağa'dan tokat yemesine karşılık Seyran'a bu tokada rağmen sana elimi uzatıyorum dedi. Yani Seyran'a duyduğu sevgi yüzünden gururunu bir kenara bırakarak elini uzattı. Yine de çok büyük ihtimalle Seyran Ferit'le beraber gitmeyecek ve Ferit'in 28. bölümde Pelo ile olan sahnelerini oldukça fazla göreceğiz gibi gözüküyor. Zerrin ve İfakat her şeyi o kadar ince işlediler ki Yalı'da olanların düzelmesi hiç kolay değil. Saffet Ağa'nın da bu bölümde gözükmesiyle Halis Ağa ile Saffet Ağa'nın eskiye dair gerilimleri ve Hattuç'a olan aşklarından da farklı bir güç savaşı çıkacak gibi gözüküyor. Ancak bu sahnede asıl dikkat çeken şey Saffet Ağa'nın torunu olan Saffet'in psikopat yüzünü görmemiz oldu. Dedesi Saffet'e oldukça fazla değer veriyor ve el üstünde tutuyor. Yani torunu için yapamayacağı bir şey yok. Bunu zaten bu sahneden çok kolay anlayabiliyoruz. Saffet de dedesinin kendisine verdiği bu rahatlıkla annesine bile en ufak şeyde bağırarak şımarık ve psikopat yüzünü bizlere gösterdi. 28. bölümde aslında Saffet'in kardeşi Tarık'la da tanışacağız ve Tarık rolüne hayat veren kişi ise Baran Bölükbaşı olacak. Saffet Suna'ya aşık olduğundan dolayı Suna'nın peşini bırakmayacak ve 28. bölümde zaten çok büyük ihtimalle Kazım Ağa'dan Suna'yı istemeye gidecekler. Ancak Tarık da isteme gününde Seyran'la karşılaştıktan sonra Seyran'a aşık olacak. Bu da Seyran ve Ferit için işleri çok daha zorlaştıracak. Çünkü Kazım Ağa artık Ferit'le Seyran'ın ilişkisine bitti gözüyle baktığı için kızını Tarık'la evlendirmeye çalışacaktır. Aynı zamanda Saffet Ağa da Halis Ağa kadar güçlü biri olduğundan dolayı Kazım Halis Ağa'yı çok kolay bir şekilde silebilir. Sonuçta Kazım'ın en büyük motivasyon kaynağı kesinlikle para. Yine de kötü olan şeylerden biri ise kesinlikle Abidin'le Suna'nın aşkına yazık olacak olması. Abidin, İfakat ve Sultan'ın oyunlarına gelerek Yalı'daki görevinden ayrıldı. Ancak görevinden ayrıldığını şu an Yalı'da Latif Efendi'den başka kimse bilmiyor. Yani bölümde Ferit Abidin'in Yalı'dan ayrıldığını öğrendikten sonra üzülecek olsa da bence kolay kolay peşinden gitmeyecek gibi gözüküyor. Yine de Abidin'in İfakat'ın öldüğünü zannettiği oğlu olduğu teorileri var. Eğer bu teoriler doğru çıkarsa, yani Abidin gerçekten İfakat'ın oğlu çıkarsa, İfakat Suna ve Abidin'e yaptığı tüm kötülükler için oldukça fazla pişman olacak gibi gözüküyor. Zaten Abidin Yalı'dan ayrılırken de en son İfakat'a doğru üzgün bir bakış atmıştı. Yani yönetmen bu sahnede böyle şeylerin sinyalini veriyor olabilir. Peki Ferit yeni bölümde Pelo ile birlikte olmaya mı başlayacak? Gülşah karakterinin diziye katılmasıyla birlikte Pelo'nun da Ferit'i elde etmek için farklı planlar uygulamaya başladığını gördük. Ferit'i tek başına elde edemeyeceğini anlayan Pelo, Ferit'in yakın arkadaşıyla konuşarak kendince bir plan hazırladı. Gülşah her ne kadar Ferit'le konuşurken onun iyiliğini istiyormuş ve Pelin'le olursa daha mutlu olacakmış gibi şeyler söylese de aslında bunu biraz da Pelin'e duyduğu mahcubiyetten dolayı yapıyor. Çünkü Pelin Gülşah'a aslında o saati vererek kendisine mecbur etmiş oldu. Ancak Ferit'in yeni bölümde her ne kadar Pelo ile daha fazla zaman geçireceğine dair söylentiler olsa da Tarık'ın Seyran'ı görmesinden sonra Kazım Ağa'dan izin alarak Saffet'le birlikte Seyran ve Suna'yı yemeğe çıkaracağına dair bazı iddialarda bulunmakta. Ferit bu haberi duyduktan sonra tabii ki tekrardan gerçekliğe dönerek Pelo'yu umursamayarak Seyran'ın peşinden koşacak ve bunun hesabını sormak isteyecek. Fakat ne kadar etkili olacağını hep beraber göreceğiz. Evet dostlar, genel olarak çıkan fragman ve bölüm hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Siz de mutlaka kendi düşünce ve yorumlarınızı aşağı yazın ve beraber tartışalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.